Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm diyorum. God of War'ın yeni bölümündeyiz. Bu bölümde Völund'ün hikayesini anlatacağız arkadaşlar. Bir zamanlar Slagfinn, Egil ve Völund isimli 3 erkek kardeş vardı. Babaları Finlerin kralıydı. Kardeşler bir gün kayaklarıyla avlanmaya gittiler. Ve Kurt Gölü adında bir su birikintisinin yanında uzanan Kurt Vadileri denen yere vardılar. Orada kendilerine bir ev inşa ettiler. Bir gün oradayken dokuma çarşaftan kıyafetler giyen 3 güzel kadının su kenarında oturduğunu gördüler. Kadınların hemen yanında kuğu tüyünden yapılmış pelerinler vardı. Böylece kardeşler bu kadınların Valkürler olduğunu anladılar. Kızları da yanlarına alarak eve gittiler ve onlarla evlendiler. Slagfinn, Ladgun Beyaz Kuğu'yla, Völund Bilge Hervor'la, Egil ise Oldrun'la evlendi. Kadınlardan ikisi Kral Lodvin'in kızları, diğeri ise Vanland kralı Kiar'ın kızıydı. 7 yıl boyunca beraber yaşadıktan sonra Valkürlerin üstüne bir savaş hasreti düştü. Ve erkek kardeşlerin orada olmadığı bir zamanda uzaklara uçtular. Egil ve Slagfinn hemen eşlerini aramak için yola koyuldu. Völund ise Kurt vadilerinde bulunan evlerinde tek başına kaldı ve çok değerli eşyalar dönmekle meşgul oldu. Eşinin dönüşünü beklediği sırada zamanını altın üzerinde değerli taşlarla bezediği çok müthiş yüzükler yaparak geçirdi. Eserlerin ünü Nijarir'in kötü ve açgözlü kralı Nidud'un kulağına kadar ulaştı. Nidud, ay ışığının yavaş yavaş ışıltısını yitirdiği bir gecede silahlı bir grupla birlikte yola çıktı. Ve Völund'ün avda olduğu bir sırada Kurt vadilerine vardı. O sırada Völund 700 yüzüğün yapımını önceden bitirmiş ve bu yüzüklerin hepsini bir ipe asıp bırakmıştı. Nidud yüzüklerden birini aldı ve Völund'ün evine dönüşünü beklemeye koyuldu. Völund eve döndükten sonra avladığı ayının etini kızartmak için ateşin önüne oturdu. Ve bir yandan da yüzüklerini saymaya başladı. Aralarından birinin eksik olduğunu görünce eşinin mutlaka eve geri döndüğünü düşündü. Ama konu üzerine kafa yorarken uyuyakaldı. Ayaklarındaki ve ellerindeki prangaların ağırlığıyla uyanan Völund, kendisine zincirlere vuranın kim olduğunu sordu. Nidud, Völund'ün Kurt vadilerinde kendine ait olan hazinelere hangi cüretle el koyduğunu öğrenmek için haykırdı. Völund bu soruya sahip olduğu şeylerin hepsinin kendi hakkı olduğunu söyleyerek cevap verdi. Bunun üzerine Nidud, Völund'ü sarayına taşıdı ve adamın müthiş kılıcını bile ondan aldı. Yüzüğü ise kendi kızı Boltwild'e verdi. Bunun üzerine Nidud'un kraliçesi Völund'ün intikam almasından korktu ve kocasını şu sözlerle uyardı. Adamın gözleri kılıcını ve Boltwild'e verdiğin yüzüğü ne zaman görse tıpkı bir yılanınkiler gibi parıldıyor. Ayaklarını kesip onu Sivarstedt adasına bırak. Kraliçenin buyruğu yerine getirildi. Völund'ün dizlerinden aşağısı kesildi ve adaya kapatıldı. Völund orada kral için bir dolu eşya yapmakla görevlendirildi. Ve kraldan başka kimse onu ziyaret edemezdi. Völund kaderi için çokça kez sızlandı. Bir an bile uyumadan demircilik görevini icra etti ve devamlı olarak Nidud'un kalleşliğine karşılık vermenin yollarını düşündü. En nihayetinde kader yüzüne güldü. Bir gün Nidud'un 2 oğlu adaya gelip hazinelere bakmak için izin istediler. Völund bir sandığı açıp onlara bir dolu muhteşem hazine gösterdi. Ertesi gün gizli gizli gelirlerse elinde olan her şeyi onlara vereceğini söyledi. Kardeşler söz verdikleri gibi geldiler. Saraydaki kimse adaya gittiklerini bilmiyordu. Völund sandığı bir kez daha açtı ve kardeşler sandığın içine bakarken ağır kapağı öyle bir indirdi ki kardeşlerin kafası koptu. Völund cesetlerini toprağa gömdü. Kafa taslarını ise gümüşle kaplayıp Nidud'a içki kasesi olarak gönderdi. Kardeşlerin göz bebeklerinden kraliçeye mücevherleri andıran takılar yaptı. Dişlerini ise Boltwild'e broşlar yapmak için kullandı. Aradan zaman geçti. Boltwild, Nidud'un kendisine hediye ettiği yüzüğü şanssızlık eseri çatlattı. Bu talihsizliği babasına söylemeye cüret edemeyince gizli gizli Völund'e gidip yüzüğü onarmasını istedi. Völund
yüzüğü onaracağına dair kıza söz verdi. Kıza karşı o kadar nazik davrandı ki içecek bir şeyler önerdiğinde Boldwit hiçbir şeyden şüphelenmedi. Verdiği içki çok güçlüydü. Boldwit'in başı dönmeye ve uykusu gelmeye başladı. Nihayetinde yere yığıldı. Ardından Völund kuş tüyünden bir pelerin giydi ve hayvan kılığına bürünüp Nidul'un sarayına uçtu. Oraya varınca çitlerin üstüne kondu. Nidul'un uykusuz bir halde oturduğunu ve oğullarının kaderi için kara kara düşündüğünü gördüğünde onu çocukların ölümünün Völund'ün elinden olduğunu söyledi. Bunun üzerine kral çocukları hakkında sorular sordu. Völund kralın oğullarının nasıl öldürüldüğünü anlatmaya başladı. Kafataslarından, gözlerinden ve dişlerinden mücevherler yapıldığını, üstüne Boldwit'in de lekelendiğini bir anlattı. Ardından gülerek uzaklara uçtu. Nidud ise öfkeden kudurmuş bir halde onun kaçışını izlemek zorunda kaldı. Boldwit'i yanına çağırıp Völund ile birlikte adada vakit geçirdiklerinin doğru olup olmadığını öğrenmek istedi. "Evet, doğru," diye cevap verdi Boldwit. "1 saatlik korkunç bir süre boyunca birlikteydik. Ona direnecek gücüm yoktu." Ah, Fafnir. I always wondered what became of him. Wait, Fafnir? Like, Fafnir's storeroom Fafnir? The very one. But Sindri said he was a dwarf. He was. And now he's a dragon. Funny how life works, isn't it? He's chained up. Perhaps we should keep an eye out for binding shrines and free the poor bastard. Aye, lads? How did your friend become a dragon, Ymir? Oh, he's no friend of mine. This little scrote was a constant source of annoyance amongst Aesir and Vanir alike. Why free him? Trust the recently liberated brother. No one deserves to be held captive like this. Greedy little dwarf come dragon. Never answered the boy's question there. How did this dwarf become a dragon? Well, I don't know for certain, though I'd wager his penchant for stealing magical artifacts had something to do with it. Must have stolen a trinket from the wrong Vanir goddess.
set him free. Think he'll remember you? I don't know, lad. A lot's changed since we last crossed paths. I had legs. Almost there! Done. Yes, sir. There you go, you wee little bugger. Well, winning dragon hasn't done much for his personality. Boy, Ah, I was wondering about this.